Arkadaşlar merhaba. Bu videoda sizlere ZBlaze BeeTalk 2 Lite akıllı saati inceleyeceğim. Yakın bir zamanda ZBlaze'in BeeTalk serisinin yani birinci versiyonun Lite modelini incelemiştim. Hatta bu zamana kadar satılmış en uygun fiyatlı görüşme yapan akıllı saatlerden biri olduğunu söylemiştim. Bugün inceleyeceğim bu model arkadaşlar bu saatin güncellenmiş versiyonu yani ikinci versiyonu BeeTalk 2 Lite versiyonu yani gene en uygun fiyatlı satılan versiyonu arkadaşlar. Bu da gene görüşme yapabileceğiniz, çağrı karşılayabileceğiniz gene uygun fiyatlı ve tasarım açısından gerçekten daha üst seviyelere çıkmış bir saat. Hemen gelin bir saati kutusundan çıkaralım. Hem kutu içeriğinden hem de teknik detaylarına bakalım. Gördüğünüz gibi saatin kutusu da bu şekilde zaten tasarımını ön tarafta belirtmişler. Saatte bir tane kordonu çıkıyor. Bir tane de şöyle bakın USB şarj aleti geliyor arkadaşlar. Şöyle manyetik bakın mıknatıslı bir tane de şarj aleti geliyor. Hemen sizlere şarj aletinin nasıl çalıştığını da göstereyim. Şu şekilde bakın arkada zaten yuvası var. Buradan direkt tutturduğunuzda güçlü bir şekilde tutuyor ama tabii ki de şöyle şarjda bırakıp asılacak mı bakayım. Oo, aslında bayağı da güçlüymüş mıknatısı. Gördüğünüz gibi kolay kolay saati bırakmıyor. Saatin hemen tasarımıyla başlayalım. 21,5 gramlık bir ağırlığı var. Gerçekten çok hafif bir saat olduğunu söyleyebilirim size. Tabii kordonsuz ağırlığı bu. 21,5 gram. Alüminyum alaşım metallerden yapılmış bir tane kasası var gördüğünüz gibi. Kasada 2 adet şöyle fiziksel butonumuz var. Şu çalıştırma butonu, ayrıca menü geçiş butonu. Şurada bir tane hızlı kısa yol butonu arkadaşlar. Genellikle bunda antrenman modlarını ekleyip kullanabiliyorsunuz. Ayrıca bu kordonun çapı da 45 mm. Eğer satın almak isterseniz de 22 mm'lik kordonlarda destekliyor. İstediğiniz gibi farklı farklı renkte veyahut da materyalde kordonları satın alabiliyorsunuz. Şöyle bakın saatin şöyle arka yüzünden de bahsetmek istiyorum size. 2 tane bakın şurada sensörlerimiz var. Bu saatle nabız, tansiyon ve kandaki oksijen seviyesi yani SpO2 ölçümleri yapabiliyorsunuz. Ekrandan bahsedecek olsam 1.39 inçlik bir tane IPS ekranımız var. 360'a 360 piksel çözünürlüğünde ve çözünürlük konusunda gerçekten çok yoğun ve kaliteli bir saat olduğunu söyleyebilirim. Böyle kare kare piksel piksel gözüken kötü ekranlardan bu saatte kesinlikle yok. Saat Bluetooth'un 5.2 versiyonu ile geliyor. IP68 tere ve toza karşı da dayanıklılık sertifikası mevcut. 220 miliamperlik bir batarya kapasitesi var. Bekleme süresi 14 gün, aktif kullanım süresi ise 5 gün olarak belirtilmiş. Saatte ayrıca uyku ve adet döngüsü takibi de yapabiliyorsunuz. Bu saatin en güzel özelliklerinden birisi ise çağrı yanıtlayabilme ve konuşabilme özelliği var. Şurada bakın bir tane hoparlörümüz var. Şöyle sizlere yakından göstermeye çalışacağım. Cihazın hoparlör çıkışı burada. 100'den fazla antrenman modu sayesinde rahatlıkla yaptığınız sporun burada ölçümlerinin takibini yapabiliyorsunuz. Ayrıca kadran konusunda da çok zengin bir menüsü var. 300'den fazla farklı farklı kadranları buraya yerleştirebiliyorsunuz. İsterseniz sevdiklerinizin veyahut da kendinizin fotoğrafı üzerinde bir özel tema ile de kadran yapabiliyorsunuz. Saati şöyle biraz çalıştıracağım size. Saatin içinde de gezmek istiyorum. Yukarıdaki tuşa birkaç saniye bastığınızda saat açılıyor. Şöyle bakın gördüğünüz gibi bu klasik kadranı hemen şöyle ekrana birkaç saniye basılı tuttuğunuzda burada hazır kısa yolda 8 tane kadranı var. Bunlardan birini seçebiliyorsunuz. Hatta ben kendime özel bir tane kadran yapmıştım. Kızımın resmiyle bakın. Bu şekilde saati, tarihi falan istediğiniz gibi sağa sola yönlendirebiliyorsunuz. İsterseniz birazdan göstereceğim. Uygulama üzerinde de değişiklik yapabiliyorsunuz. Menüye buradan geçiş yapıyorsunuz arkadaşlar. Direkt bakın menü kısmına buradan geçebilirsiniz. Aşağıdan yukarı doğru kaydırdığınızda bakın bildirimler kısmı var. Buradan mesajlarınızı tam olacak şekilde okuyabiliyorsunuz ama herhangi bir yanıtlama özelliği yok. Yana doğru kaydırdığınızda sık kullanılanlar menüsünü görebilirsiniz. Bu şekilde bakın sola doğru kaydırdığınızda günlük adımınızı, uyku takibinizi, antrenmanınızı, bir yana kaydırdığınızda bakın sağlık verileriniz yani nabız, tansiyon ve SpO2 ölçümlerini yapabiliyorsunuz. Son bir daha sağa kaydırdığınızda bakın telefondan hızlı bir şekilde arama kısmına geçiyorsunuz. Kişiler kısmında 8 tane ismi uygulama üzerinden buraya aktarıp hızlı bir arama yapabiliyorsunuz. Tüm rehberi maalesef aktaramıyorsunuz. Eğer numara ezberinizde ise buradan manuel olarak tuşu çevirip de direkt arama yaptırabilirsiniz. Siri destekliyor bu cihaz. Dijital asistan sayesinde direkt Siri'ye de komut verebiliyorsunuz. Ayrıca buradan bağlantı yaptığınızda da hava durumunu vesaire takip edebiliyorsunuz. Şöyle bakın hızlı tuşa bastığımızda direkt hazır antrenman modları var. Buradan size uygun antrenman modunu seçip başlatabiliyorsunuz. Menüye geçtiğimizde bakın burada adım takibi, nabız takibi, egzersiz, tansiyon yani hızlı menüdeki tüm gereçleri ayrı ayrı olarak burada bakın yapmışlar zaten. Müzik oynatı yani telefonunuzda bir müzik uygulaması açıksa bunu da yönlendirebiliyorsunuz. Nefes alışveriş egzersizleri mevcut. Oyunlar var burada bakın birkaç tane farklı canınız sıkıldığında vakit geçirebileceğiniz oyunlar da bu saate eklenmiş. Kadın kullanıcılar için bir tane de adet döngü takvimi de var. Bir hesap makinesi de var. Ayarlar kısmından bakın burada kronometre, alarm zamanlayıcı, parlaklığı ayarlayabiliyorsunuz. Otomatik parlaklık maalesef bu cihazda yok. Ayrıca Always On Display de bu saat desteklemiyor. Burada bakın telefon görüşmelerini kapatabilirsiniz. Ayrıca Bluetooth çağrılarınızı yani mesela müzik dinliyorsunuz. Yanlışlıkla bu saatinize düşüyor.
Yani saatinizden bir hoparlör çıkışı alıyor. Bunu manuel olarak kapatıp açabilmeniz de çok güzel bir şey. Saate arama geldiği zaman çalma özelliği de var. Bunu da kapatıp açabiliyorsunuz. Bunların hepsi batarya tasarrufu sağlıyor sizlere. Buradan da sıfırla kapat veya da tiyatro modu dediği uçak modunu alıyor yani saat kendini. Bildirimleri, sesli titreşimi kapatıyor gibi özellikleri de var arkadaşlar. Bu konuda çeşit çeşit fonksiyonlu bir şekilde bu saati kullanabiliyorsunuz. Saatin de arayüzü bu şekilde. Saatin uygulaması daha fit arkadaşlar. Gene birinci versiyondaki aynı uygulamayı kullanmaya devam ediyor. Buradan bakın cihazın bağlantısını sağlayabilirsiniz. Çok basit bir şekilde saat aktif ise, telefonunuzda Bluetooth aktif ise direkt otomatik olarak bağlantısını yapabiliyorsunuz. Burada bakın bir kardan menüsü var. Buradan istediğiniz gibi bakın farklı kadranlar var. 300'den fazla kadran menüsü olduğunu söylemiştim. Siz burada kendiniz zevkinize göre herhangi bir kadranı seçebiliyorsunuz. Bildirimler kısmı var. Buradan istediğiniz uygulamanın bildirimini açıp kapatabiliyorsunuz. Bu konuda gerçekten geniş bir opsiyonu var. Günlük bir çalar saat, uzaktan kamera, aynı şekilde favori kişilerinizi buradan ekleyip saate gönderebiliyorsunuz. Diğer ayarlar kısmından bakın egzersiz hatırlatmayı aktif edebiliyorsunuz. Gün boyunca kalp atış hızı ölçümünü yaptırabiliyorsunuz. Pil tasarrufu modunu alabilirsiniz. Dil ayarlarını, birim ayarlarını hepsini yapabiliyorsunuz. Parlak ekran süresini buradan ayarlayabiliyorsunuz. İsterseniz saati sıfırlayabilirsiniz. Kolunuzu çevirdiğinde saat aktif olsun butonu var burada ve isterseniz bunu saat olarak da ayarlayabiliyorsunuz. Yani geceler mesela kolunuzu istemeden döndüğünde parlaklığını uyuyan kişileri vesaire rahatsız etmesin diye bu şekilde saat ayarı da var. Su içme hatırlatıcısı, kalp atış hızı hatırlatıcısı, hava durumu bilgileri, adet döngü hatırlatıcısı vesaire tüm bildirimler bu saatte mevcut. Şöyle bakın buradan da aktivitelerinizi günlük görebilirsiniz. Adımlarınızı, uykularınızı, nabzınızı, tansiyonunuzu gördüğünüz gibi hepsini rahatlıkla görebiliyorsunuz. Yaptığım maalesef egzersizleri burada dediğim gibi bu saat yani saat uygulamaya aktaramıyor. Birinci versiyonda da bu problem vardı. İkinci versiyonda da henüz düzeltilmemiş. Yani en azından iOS cihazlar için arkadaşlar bu problem daha düzeltilmemiş. Şu anda sesimi saatin hoparlöründen duyuyorsunuz. Görüşmelerinizde saatin hoparlör performansı bu şekilde. Şimdi de sesimi saatin mikrofonundan duyuyorsunuz. Gördüğünüz gibi görüşmelerde saatin mikrofon performansı o şekilde. Gelelim saatle ilgili yorumlarıma. Bu arada koluma da taktım. Buradan da gene sizlere olabildiğince tüm yorumlarımı aktarmaya başlayacağım. Öncelikle tasarım ve kullanış açısından bahsetmek istiyorum. Tasarım olarak gerçekten eski analog tip bir saatlere benzediğini açıkça söyleyebilirim sizlere. Özellikle bir tane analog bir arayüz yaparsanız yani kadran koyarsanız gerçekten sanki kolunuzda bir analog saat olduğunu zannedenler bile olabilir. Bu arada saat inanılmaz hafif. Kordonsuz ağırlığı yaklaşık 21,5 gram olması lazım. Kordonla beraber de 30-35 gram bir ağırlığı var. Yani kasa yapısına göre gerçekten çok hafif bir saat yapıldığını söyleyebilirim. Ben çoğu zaman kolumda saatin olmadığını bile hissedebiliyorum. Malzeme kalitesi çok başarılı. Tere ve toza karşı sertifikası sayesinde spor yaparken, elinizi yüzünüzü yıkarken özellikle yazın daha çok bu yoğun terleme veyahut da işte toza karşı kullanımlarda gerçekten başarılı bir saat yapılmış. Yuvarlak kasa saatler benim birazcık daha hoşuma gider. Bu gerçekten bu konuda daha başarılı olmuş. Mesela B-Talk serisinin yani birinci versiyonda dikdörtgen bir tasarım vardı. Bunda yuvarlak seride gerçekten daha hoş ve göze daha güzel gelen bir saat tasarımı olduğundan söyleyebilirim. Ekran arayüzünden bahsedecek olursak AMOLED bir ekran yok ama AMOLED kadar kaliteli bir IPS ekran konumlandırılmış. Yani gündüz en güneşli zamanda bile rahatlıkla ekranı okuyabiliyorsunuz. Geceleri de sanki bir AMOLED'in siyahlığını veriyor bana. Bazı yerlerde kaynaklarda AMOLED yazmışlar ama ben bizzat kendi orijinal web sitesine baktığımda IPS bir LCD ekranın konumlandığını söylemişler. Ama gerçekten AMOLED'e yakın bir ekran kalitesinin olduğunu söyleyebilirim. Parlaklık konusunda da çok başarılı. Hem gündüz hem de gece kullanımında çok başarılı. Sadece bir otomatik parlaklık gene bu saatte konumlandırsalardı en azından gece kendini daha düşük mod alabilseydi. Hem batarya tasarrufu sağlardı hem de tabii ki de geceleri gözünüzü almazdı ekran. İsterseniz tabii bunu uygulama üzerinden ekran uyandırmasını saatle olarak sınırlayabiliyorsunuz. Bileğinize çevirdiğinde ekranın uyanması gerçekten çok başarılı. Neredeyse tüm çevirmelerimde ekran direkt uyanmış oldu. Bunda gerçekten %99'a ulaşabilen bir başarı oranı mevcut. Saatin batarya performansından bahsedecek olursak bekleme modunda 14 gün boyunca kullanabildiğinizde, aktif kullanımlarda ise yaklaşık 5 günlük bir kullanım süresinden vaat edilmiş. Yani bu kullanım süresi dediğimiz işte burada antrenman modunu kullanabilirsiniz, nabız takibi yaptırabilirsiniz. Çağrı ve görüşmelerinizi yaptırdığınız zaman genellikle maksimum 5 gün dayanacak şekilde bir batarya seviyesi var cihazın. Bu da fiyatına göre bence başarılı olduğunu düşünüyorum. Yani 5 gün kullanım süresi gayet başarılı. Benim tek yaşadığım problem ise maalesef arkadaşlar bu saat arızalı. Şu anda evet belli olmayabilir ama ben artık bunun videosunu çekmek istedim çünkü bu saat maalesef arızalı. Bana gelen saatin bataryası problemli. Maksimum bir gün bile dayanamıyor. Yani saati %100 şarj ediyorum. Şarjdan çıkardıktan 10 dakika sonra %70'lere falan düşüyor. Hatta satıcıyla bayağı da uğraştım bununla ilgili ama sağ olsun iademi kabul etti. Tabii AliExpress'te cihaz göndermek çok fazla olmuyor. Ama saatin
parasını geri iade aldım. Ben bunu bizzat kendim cebimden almıştım. Aslında çok hoşuma giden bir saatti. Kullanmak istiyordum ama arızalı çıkması beni çok üzdü. Umarım eğer ki siz almak istediğinizde böyle bir problem yaşamazsınız. Saatin antrenman modları gayet başarılı. Ben spordayken rahatlıkla farklı yaptığım sporlarda tüm ona uygun antrenman modu var. 100'den fazla farklı antrenman modları da var. Muhakkak ki size uygun bir antrenman modunu kullanabileceksiniz. B-Talk serisindeki en büyük eksiklerden biri olan saatin kendini hoparlör olarak kullanabilme özelliğini kapatabilmesi. Vibe 7 Pro modelinde bu vardı mesela. Bu çok hoşuma giden bir özellik. Birçok farklı incelediğim mesela konuşma yapabilen saatlerde benim telefonumun hoparlörü otomatik olarak saate geçiyor. Ben müzik dinlemek istiyorum, bir şey yapmak istiyorum, yani bir video izlemek istiyorum. Sürekli hoparlör saatten veriyordu ve bu benim çok hoşuma gitmiyordu. Yani rahatsız oluyordum bundan. Sürekli ayarlardan bunu düzeltmem gerekiyordu. Bunda arkadaşlar bu B-Talk 2 Lite modelinde direkt az önce gösterdiğim gibi ayarlar kısmından medyayı kapatabiliyorsunuz. Yani medya sesini kapattığınızda kesinlikle saat artık size dinlediğiniz müziğin veyahut da videonun sesini vermiyor. Ayrıca isterseniz bunu telefon özelliğini de kapatıp açabiliyorsunuz. Sadece nabız takibi için veyahut da bildirim almak için de kullanabiliyorsunuz. Yani saatin farklı opsiyonlarda kullanıp kapatıp açılabilmesi gerçekten çok kullanışlı olmuş. Saat gece uykuları takibi konusunda çok başarılı. Gene gece uyuduğum veyahut da uyandığım saati tam tamına neredeyse tutturabiliyor ama gene gündüz uykularımı bu saatte maalesef algılayamıyor arkadaşlar. Şekerleme olarak algılıyor gibi. Hatta bazen çoğu zaman algılamıyor. Yani gündüz uykularını bu saat çok fazla ölçümlemiyor. Gece uykularında herhangi bir problem yok ama gündüz uykularını saat uygulama üzerinden kendine aktaramadığını söyleyebilirim. Ayrıca egzersizleri gene B-Talk 1. versiyondaki gibi egzersiz kayıtlarını uygulama üzerinden göremiyorsunuz. Saat üzerinden geçmiş yaptığınız egzersiz kayıtlarını görebiliyorsunuz. Fakat iOS bir cihazınız varsa, yani bendeki bir iPhone cihazınız varsa uygulamada saatten yapmış olduğunuz geçmiş egzersizlerinizi göremiyorsunuz. Saat üzerinde bir GPS yok. Telefonun üzerinden bir GPS konumlandırarak antrenman yapabiliyorsunuz. Yani açık alanda bir koşunuz varsa, telefonunuz da yanınızda ise eğer, onun GPS'i sayesinde saat size tam olarak gezindiğiniz, yani koşu yaptığınız konumu birebir olarak verebiliyor ama telefon yanında yoksa maalesef GPS olmadığından bunu tanımlayamıyor. Saatin mikrofon ve hoparlör performansından bahsedecek olursak hoparlör performansını ben beğendim. Yine dediğim gibi istediğiniz gibi müziğinizi falan da bu saatte dinleyebilirsiniz ama bir telefon kadar ekstra bir keyif vermez. Görüşmeler kısmında sessiz ortamda çok başarılı. Hem mikrofonu hem hoparlörü gayet net ve anlaşılır şekilde görüşmeler yapmanızı sağlıyor. Ben motorumun üzerinde mesela bazen trafikteyken denk geldiğimde saat üzerinden konuştuğumda sesimin iletilmesine herhangi bir problem yoktu ama çok yoğun gürültülü bir trafikte yerdeyseniz hani kulağınıza yaklaştırmadan konuşan kişinin, karşı tarafta konuşan kişinin sesini algılamanız biraz zor oluyor. Yani bu da gürültülü ortamdan kaynaklı. Ama benim konuşmalarımı, söylediklerimi birebir olarak anladığını söyledi. Tüm değerlendirmelerim sonunda fiyatına göre bence çok başarılı bir saat olduğunu düşünüyorum. Ben yaklaşık bunun 440 TL'ye satın aldım. Kasa yapısı olsun, tasarımı olsun, kullanış fonksiyonları olsun vesaire. İlk versiyona göre bence bayağı iyi bir saat yapmışlar. Gerçekten çok güzel güncellemiş kendini Z-Blaze'i. Bu batarya performansından dolayı saati kullanamayacağım için üzgünüm ama umarım hatta bir şey olursa belki bir tane daha yenisinden satın alabileceğimi düşünüyorum. Evet arkadaşlar, Z-Blaze B-Talk 2 Lite akıllı saat incelemesine sonuna geldik. Bana destek vermek isterseniz videomu beğenip kanalıma abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.